Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İster kahvaltıya ister sahura hazırlayabileceğiniz muhteşem bir katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 10 bardak kadar un aldım. Dilerseniz yarı ölçüden de yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırdım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Yaklaşık 1,5-2 bardak kadar su ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 3,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada özlü bir hal alıncaya kadar 3-4 dakika kadar hamuru güzelce yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlk etapta hamur elinize biraz yapışabilir. Yoğurdukça hamur elinizi bırakacaktır. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurdum. Hiç dinlendirme yapmadan hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra her bir parçayı tavanın büyüklüğüne göre parçalara ayırarak bezelerimi hazırlıyorum. Kullandığım tava 36 santimlik bir tavadır. Bezeleri ona göre ayarlıyorum. Sizler de kullandığınız tavanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Rahat bir şekilde açılması için yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bezelerim dinlenirken ben de bu arada yağ karışımını hazırladım. 250 gram kadar tereyağına 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Ilıkken kullanıyorum. Bu tarifi tamamen merdane ile hazırlıyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği muhteşem bir tarif. Öyle çok aman aman büyütmenize, düzgün açmanıza hiç gerek yok. Merdane ile biraz açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımını sürüyorum. Videoda görüldüğü gibi katladıktan sonra kenara alıyorum. Üzerini yine aynı şekilde streçle kapatıyorum ki hava alıp kurumasın.
Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Ben tarifi su ile hazırladım ama dilerseniz süt ile de yapabilirsiniz. Süt ile yaptığınız zaman da çok lezzetli oluyor. Katmerleri hazırladım, kenara aldım. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra merdane yardımıyla büyütüyorum. İlk etapta elimle biraz büyütüyorum. O kadar güzel bir hamur ki zaten merdane kullanmaya bile gerek yok. Sadece düzgün açılması için, eşit açılması için merdane kullanıyorum. İsterseniz hiç kullanmadan da yapabilirsiniz. Açtığım katmerleri bir sofra bezinin üzerine alıyorum. Masada bırakırsanız hamur kendini salıyor. Saldığı zaman da tavaya götürene kadar elinizde bozulabiliyor. O yüzden sofra bezinin üzerine alın. O şekilde hepsini açtıktan sonra hızlı bir şekilde pişirme aşamasına geçiyorum. Tavayı iyice ısıttıktan sonra orta ateşte pişiriyorum. Alt tarafı biraz kızardıktan sonra çeviriyorum. Ara ara üzerine sıvı yağ sürüyorum. Dışının çıtır çıtır olması için isterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Katmer yaparken genelde neden maya kullanmadığım soruluyor. Benim yaptığım katmerler genelde yumuşacık oluyor. Eğer yaptığınız katmerleriniz sert düşüyorsa bir çay kaşığı kadar maya kullanabilirsiniz bu tarife. Kullandığınız unun da böreklik, baklavalık olmasına dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katmerleri aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Dilerseniz doku testine geçebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.